Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. İnsanoğlu yaşama gayesi içerisinde her ne kadar az ile yetinmeye kalkınsa da bazen istediği gibi olmuyor hayat. Her zaman bir fazlasını ister. Çünkü nefis böyledir. İnsanı zaten yıkan şeytan değil, nefsidir. Şeytan sadece gelir aklına vesveseyi sokar. Ama sen o vesvese ile artık nefis karşısında savaşmaya başlamış olursun. Öyle zamanlar olur ki artık düşüncelere dalarak kafayı yiyecek gibi olursun. Düşüne düşüne yolunda giden işlere bile dikkat veremeyince onlar bile olağan dışı olmaya başlıyor. İsmim Emre. Sizlere Kırşehir'den yazıyorum. Hikayemi seslendirirseniz, ki seslendireceğinize eminim, dinleyenler açısından gerçekten ibret alınacak, ders alınacak bir hikaye olacaktır. Hani çoğu olay yaşamış insanlardan duyarız değil mi? Biz hataya düştük, siz düşmeyin diye. Aslına bakarsanız bu tür hikayelerden biz de ders alarak dinliyorduk. Yani öyle sanıyormuşuz. Sanıyormuşuz çünkü bu anlatacaklarımı dinleyince siz de bize hak vereceksiniz. Başlarından olay geçenleri dinle, ders aldım san ama kendin iş başına gelince nefsine uy. Dinlediklerin bir kulağından girsin, diğer kulağından çıksın. Abartmıyorum, bizim yaşadığımız olay tam da bu. Hakikaten o kadar dinledik, o kadar insanlar tanıdık ama nefis var ya nefis. Gerçekten insanoğlunun en büyük düşmanı. Size bahsettiğim, yaşadığımız olayın konusu arkadaşlarla gittiğimiz define olayı. Uçurumun kenarından döndük resmen. Ancak bir arkadaşımızı kaybettik. Tabii bu yıllar önce gençlik zamanlarımda oldu. Aradan neredeyse bir 30 yıl geçmiştir. Şimdi durumumuz iyi. Ev, araba falan bir eksiğimiz yok. Ama o zamanlar askerden gelmişiz. Bırakın arabayı, evi, cebimizde sigara alacak paramız yok. Hep bu düşüncelerle düşe kalka yaşantımıza devam ediyorduk. Ne olacak bizim bu halimiz diye. İyi kötü bir iş buluyoruz. Onda da dikiş tutturamayıp ya çıkarılıyoruz ya da kendimiz çıkıyoruz. Hani iş çok ya, çarşı pazar iş kaynıyor ya, biz de işi beğenmeyip çıkıyoruz. Şaka gibi değil mi? Yine böyle bir zaman, iş yok güç yok. Sinir stresten de yaptığım işleri elime yüzüme bulaştırmıştım. Bundan dolayı da 5 kuruşsuz kalmış, 50 güne muhtaç hale gelmiştim iyice. İş arıyor bir türlü bulamıyordum. Bir süre önce iş bulup kafam yatmayınca çıkardım. Şimdi onu da bulamıyorum. Yine böyle iş aradığım günlerde bir yere uğradım. Orada birkaç kişi oturmuş konuşuyorlardı. Her ne kadar onları dinlemek istemedimse de onların birkaç sözü kulağıma çalınmıştı. Onlar bir defineden bahsediyorlardı. Define sözünü duyunca ister istemez kulak kesildim. Kısa yoldan zengin olma fikri girdi bir defa aklıma. Onlar aralarında konuşurken bir kişi daha olması lazım deyince söze atıldım. Ya kusura bakmayın, ister istemez konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Yanlış anlamayın, kötü bir amacım yok. Halimden de anlıyorsunuz. Baksanıza üstüme başıma. Yanınıza adam arıyorsunuz galiba. Eğer uygun görürseniz sizinle gelmek isterim. Ama benim de payımı verirsiniz. Öyle ihtiyacım var ki vallahi 50 güne muhtaç olacağım neredeyse. Ben bu şekilde anlatınca biraz duraksadılar. Öyle ya, ben de olsam bu durumda yanımıza alacağımız adamın nedir, kimdir, kimin nesidir illa sormak lazım. Adamlar da bana öyle yaptılar. Nerede oturduğumu, kimlerden olduğumu, köyümü vesaire sordular. Adamlarla tanıştık. Onlar da uzun zaman bu definenin yerini aradıklarını ve en sonunda bulduklarını söylediler. Ama işlerinden birisi onların uzun zaman arayıp taradıklarını, emek verdiklerini, uğraştıklarını, ancak benim hemen işin başına denk geldiğimi söyledi. Bunun için paydan en düşük alacak kişinin ben olduğumu söyledi. Ben de çaresiz kabul ettim. Yani adamlar ne verirse kâr diyecektim. Durumum o kadar kötü çünkü. Adamlarla numaralarımızı verdik birbirimize. Böylece onlara katılmış oldum. Artık yerin detaylı bir şekilde belli olduğunu, sadece gidip kazıp çıkarmanın kaldığını söylediler. Bunun için bir gün belirlememiz gerektiğini,
ve o gün kimselerle görüşmeden buluşma yerine geleceğimizi konuştuk. Tabii aralarından birisinin arabası vardı. Benim durumum olmadığı için ne arabam ne başka bir vasıtam olmadığını söyledim. Onun için beni en yakın, en sıkıntı olmayacak yerden alabilmelerini istedim. Onlar da kırmadılar. Sağ olsunlar, o gün almaya geldiler. Söylenilen yere gitmek için hazırlık yapılması gerekiyordu. Bu yüzden de bir hafta sonra gidilmesi için aramızda anlaştık. Bu bir hafta içerisinde hem hazırlıklarımızı tamamladık hem de birbirimizi tanımış olduk. Bir hafta sonra hazırlığımızı tamamladık. Herkes kendisine verilen malzemeleri ayarlamış, tam teşkilat hazır olmuştuk. Hazırlıklar tamamlanınca haberleşip yola çıkmıştık. Arabanın içinde neşe ile konuşuyor, sohbet ediyorduk. Bulursak paylaşacağımızı, paralarla neler yapabileceğimizi falan konuşa gidiyorduk. Yaklaşık yarım saat 40 dakika gibi bir süre içinde varmıştık kazılacak yere. Böylece başımıza gelecek olanlardan habersiz defineyi çıkardığımız yere vardık. Ellerimizde ne varsa araçtan indirip defineyi arayacağımız yere bıraktık. İndirdik bütün eşyaları. Sonra ellerindeki kağıtta bir şeyler yazıyordu. Sonradan öğrendiğim kadarıyla tam kazılacak yerin güya etraftaki kaya, tepe gibi yerlere göre koordinat gibi yazılmış bir kağıt. Ona bakarak biraz daha ileriye gidince tamam dediler. Burası. Malzemeleri bıraktık yere. Her birimiz sırayla kazacaktık. Yoruldukça değişecektik yani. Aramızda kazmayı ilk kimin vuracağına dair kura çektik. Şanstan en küçük çubuk bende kaldı. Bu kurada mesela kaç kişiysen o kadar adette çubuk ama uzundan kısaya doğru böyle dizilir. Görünen yerleri eşit bir şekilde durur. Çektikçe uzun mu kısa mı çubuk olduğuna bakılır. Ben de işte şanstan mıdır nedir en kısa çubuğu çektim. Dolayısıyla ilk kura bana çıktığı için elime kazmayı alıp başladım toprağa vurmaya. İlk yarım saat bir sıkıntı olmadan öylece kazıp durdum. Toprak öyle aşırı sert de değildi. Çok da zorlamıyordu bizi. Yarım saat geçtikten sonra topraktan akrep çıkmaya başladı. Ben çıkan akrebi çukurdan dışarı atıyordum. Tabii korkuyorum bir yandan da. Akrep bir vursa tamam, pilim bitti. Neyse, bir oldu, iki oldu, akrepler sürekli çıkıyor. Her akrep çıktığında onları alıp dışarıya atıyor ve kazmaya devam ediyordum. Akreplerden birini yanlışlıkla defineci arkadaşlardan birinin üzerine attım. Yani attım derken tam akrebi attığım yerden bana doğru bakıyormuş. Ben de bakmadan attığım için direkt üzerine atmış oldum o an. O arkadaş üzerine gelen akrebi yere atıp onu öldürdü. Her ne kadar akrebi öldürme, yapma dedimse de korktuğu için beni dinlemedi ve onu öldürdü. Can havli ne diyeyim. Zaten olaylar da bundan sonra başlamış oldu. Ne olduysa akrebi öldürdükten sonra oldu. Ben tekrar kazmaya devam edeyim dedim. Tam ellerime biraz tükürüp kazmayı elime aldım ki etrafta yüzlerce göz belirdi. Ben öyle dikkatlice bakınca diğerleri de etrafa bakmaya başladı. Acaba sadece ben mi görüyorum dedim bir an. Ama hayır. Arkadaşlar da gördüler o gözleri. Ardından da kahkaha sesleri. Sonra ağlama sesleri, haykırışlar duyulmaya başlandı. O baktığımız gözler kıpkırmızıydı ve bir birleşip bir ayrılıyorlardı. Gecenin karanlığında onların gözleri apaçık belli olduğu için toprağa kazmayı bırakmış, şimdi ne olacak diye birbirimize bakmaya başlamıştık. Aklımıza da tabii o varlıkların cin olduğu da geldi. Bizi iyice bir ürperti kapladı. Ellerimiz, ayaklarımız titriyordu. Etrafımızdaki gözler sürekli çevremizde döndükçe akrebi öldüren arkadaşımız hepimizden daha çok korkmaya ve bağırmaya başladı. Bayram abi çığlıklarını arttırınca hepimiz ona doğru baktık. Bayram abi görülmeyen varlıklar tarafından arkasından çekilmiş götürülüyordu. Bu olay öyle anlık oldu ki 2 saniye sürmedi diyebilirim. Ama zihnimize öyle işlendi ki sanki saatlerce Bayram abinin çekilmesini izledik çığlıklar eşliğinde. Az sonra son bir çığlık koptu. Ama o sesi nasıl tarif etsem yerini tutmaz. Sanki diri diri parçalara ayrılmış gibi. Sesi o kadar acı geldi ki anlatamam o anki hislerimizi. Ardından ses tamamen kesildi.
Birden sessizleşti ortalık. O gözler de kayboldu ortalıktan. Artık biz bize kalmıştık. Ama o sessizlik fazla sürmedi. Dehşetle bozuldu ortamın sessizliği. Birden Bayram abinin cesedi önümüze atıldı. Öyle bir düştü ki yere, sanki metrelerce yüksekten bırakıldı. Hepimizin nutku tutuldu. Gözlerimiz yerinden çıkacak gibi birbirimize baka kaldık. Biz korkudan başımıza daha ne gelecek diye beklerken simsiyah bir varlığın süzülerek üzerimize doğru geldiğini gördük. O varlık karşımıza gelip durduğunda korkudan birbirimize öyle sarıldık ki neredeyse kemiklerimiz kırılacak gibiydi. O derece korkutucu bir yaratık. O varlığın ayakları tersti. Bir gözünde kocaman bir çukur vardı. Öbür gözünde de kurtçuklar oynaşıyordu. Yüzünün bir yanı sanki yanmış gibi, diğer yanı da kıllarla kaplıydı. Ağzında uzun ve sivri dişleri vardı. Kollarının biri uzun, biri kısaydı. Ayrıca eğri büğrüydü. O varlık ağzını açıp bize "Ey Ademoğlu, arkadaşınız bizden birini öldürdü. Biz de intikam için onun canını aldık. Eğer siz de aynı akıbetle karşılaşmak istemiyorsanız buradan çıkıp gidin. Şunu da bilin ki o kazmak istediğiniz define bizimdir. Bizim olanı da kimseye vermeyiz," dedi. Kalpleri titreten bir eda, bir ses tonu ile bunları derken öyle bir pis koku yayılmıştı ki bu kokuyu ömrüm boyunca unutamam. Leş gibi tabiri var ya, o bile yanında hafif kalır o derece. O varlık bize ikazından sonra çıkıp gitti. O gidince etraftaki yüzlerce gözde kayboldu gitti. Onlar ortadan kaybolunca neyimiz var neyimiz yok bütün malzemeleri, eşyaları orada bırakıp aracımıza bindik. Aracı süren şoför arkadaş korkudan aracı öyle bir sürüyordu ki yarım saatlik yolu 5 dakikada vardık. Arabanın olabildiğince bütün gücünü o gece kullandık sanırım. O günden sonra ne define aradık ne de oraya gittik. Daha doğrusu o tarafın yolundan bile geçmedik. O varlıklardan başımıza bir iş gelmeden kurtulmasını kurtulmuştum. Ama gece rüyalarıma girmeye başladılar. Hemen hemen sürekli diyebileceğim kadar sıklıkta rüyalarıma giriyor ve beni korkutuyorlardı. Sadece bende böyle rüyalar oluyor sanıyordum. Ama sadece bende değilmiş. Oraya giden diğer arkadaşların da hepsinin rüyalarına giriyor ve korkutuyorlarmış. Bu rüyalar azalmayıp günden güne çoğalınca bir araya gelip bizi bu durumdan kurtaracak bir hocaya danışmamız gerektiğini konuştuk. Yoksa bu halden kurtulmamızın pek de mümkün olmadığını anladık. Aradık, taradık, sorduk, soruşturduk. Aramamızın sonunda bir hoca bulduk. O hocaya ulaşmak için adresini bulduk. Önce telefon numarasından aradık, konuştuk. Durumumuzdan bahsettik kısaca. Hoca da sağ olsun ilgilenir bir şekilde evine davet etti. Eve gelmemiz gerektiğini, burada bir takım uygulamalar yapılacağını falan söyledi. Madem öyle dedik, bir gün ayarladık hocanın evine gitmek için. O gün geldiğinde arkadaşlarla tekrar buluşup hocanın evine doğru çıktık yola. Aslında hoca hemen yan şehirde kalıyormuş. 2 saat falan bir süren yolculuğun ardından nihayet sağ salim hocanın evine gelmiştik. Zile bastık. Kapıyı gençten bir arkadaş açtı. Sonradan öğreniyorduk bu gencin hocanın oğlu olduğunu. Hocayı çağırdı kapıya. Hoca gerçekten de tertemiz yüzlü. Baktıkça bakılası bir yüzü vardı. "Buyurun," dedi. "Hocam selamünaleyküm. Biz telefonda aramıştık. İsimlerimizi saydık hocaya. Hatırladınız mı?" dedik. Hoca da "Aleykümselam gençler. Hoş geldiniz. Bildim. Hatırlamaz olur muyum? Gelin içeri geçin," dedi. Biz de bunun üzerine geçtik içeri. Hoca bizi bir odaya aldı. Bize yapılacak olan uygulamadan bahsetti. Biz biraz tedirgin olduk. Hoca da bizim tedirgin olduğumuzu anlayacak olmalı ki bu uygulamaları yapmak zorundayız. Ya sanki doktor muayenesi gibi düşünün. Bakalım üzerinizdeki sıkıntının sebebi neymiş? Ona göre de çaresini bulmak için ne yapılması gerekiyorsa yaparız Allah'ın izniyle, dedi. Biz de tamam dedik. Hoca dolabından malzemeler getirdi. Bizi yere dizlerimizin üzerine oturttu. Etrafımıza çizgi çizdi. Birkaç işaret yaptı.
ve ne görürsek görelim bu çizgiden çıkmamamız gerektiğini söyledi. Biz çizginin içine girdikten sonra hoca okumaya başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Fatiha ile başladı. Sonra Ayet-el Kürsi okudu. Ama nasıl okuyor? Sanki zırh yapıyor gibi. Ayet-el Kürsi okuduktan sonra başka dilde bir şeyler okumaya başladı. Galiba o varlıklara çağırıyordu. Emin değilim ama. Okumaya devam ettikçe sanki deprem oluyormuş gibi her taraf sallanıyordu. Hoca okudukça yine o kırmızı gözler çıktı ortaya. Etrafımızda dönmeye başladılar. Biz onları görür görmez korkudan ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıysak da o hoca bizi durdurdu ve çizgiden çıkmamızı engelledi. Eğer ki hoca bizim o çizgiden çıkmamızı engellemeseydi durumumuz gerçekten çok vahimdi. Ya direkt canımızı alacaklardı o varlıklar ya da onların alemlerine götürecek ve bir daha dönemeyecektik. İşkencelere maruz kalacaktık belki de. Hoca okumasını bitirince yine o karanlık varlık ortaya çıktı. Hani gözünün biri oyuk, boş, diğerlerinde kurtçuklar gözüken kıllı varlık. Korku verici görüntüsüyle beraber o varlık ortaya çıkınca hoca, "Ne istiyorsun Ademoğullarından? Neden bu insanlarla uğraşıyorsun? Onları neden rahat bırakmıyorsun?" diye sorular sordu. Bu sorular üzerine karanlık varlık konuşmaya başladı. Yine o ürkütücü ses, yine o leş gibi pis koku. Ben onları burayı kazmayın dememe rağmen beni dinlemediler ve kazmaya devam ettiler dedi. Bunları derken de arkadaşlarımın yüzüne bakıyordu. O karanlık varlığın ne demek istediğini anlamadığım için ben de arkadaşlarımın yüzüne baktım. Arkadaşlarım benim onlara baktığımı görünce hepsi birden kafalarını yere eğdiler. Mahcup olmuş bir şekilde. Onlar kafalarını yere eğince benden sonra oraya tekrar gittiklerini anladım. "Siz ne yaptınız?" der gibi bir bakış attım ama ne fayda. Zaten olanlar olmuş. Hoca bir müddet daha o karanlık varlıkla konuştu. Biz başlarımız eğik bir şekilde işin sonunda ne olacağını düşünüyorduk. Hocanın sesi yavaş yavaş kesilmeye başladı. En sonunda bitti konuşması. Sonra bize dönerek o şerli varlıkla anlaştığını söyledi ve anlatmaya devam etti. "Sizden 10 siyah keçi istiyorlar. O keçileri de söyleyeceğim yerlerde kesip kanlarını orada akıtacaksınız. Etlerini de fakir fukaraya dağıtacaksınız. Kemiklerini bana getireceksiniz" dedi. Hoca öyle söyleyince benim moralim bozuldu. Benim huzursuzluğumu gören hoca bana, "Evladım, niçin öyle suratın asıldı?" diye sordu. Ben de bunun üzerine keçi alacak param olmadığını söyledim. Diğer arkadaşlarımın alacak paraları olduğu için sesleri çıkmıyordu. Hoca benim derdimi anlayınca gülerek sırtımı sıvazladı. Ardından bana, "Evladım, senin alacağın keçiyi ben alırım" dedi. Hocadan bu sözleri duyunca sevincimden hocanın ellerini, ayaklarını öpmeye başladım. Benim bu tutumun karşısında hoca beni durdurdu ve keçileri bir an evvel almamız için bizi yolladı. Çünkü çok fazla vaktimiz yoktu, biliyorum. Arkadaşlarım keçileri almaya gittiklerinde ben hocanın yanında kalmıştım. Arkadaşlarım keçileri alıp geldikten sonra biz de hoca ile beraber gidip istenilen keçiyi aldık. Kişi sayısı tamam olunca hocanın tarif ettiği yerlere gidip keçileri kestik ve kanlarını akıttık. Bir yandan da içimden dua ediyordum. "Allah'ım sen kurtar bizi" diye. Ardından onların etlerini fakir fukaraya dağıttık. Ne güzel dualar aldık. İşimiz tamam olunca keçilerden kalan kemikleri hocaya getirdik. Hoca getirdiğimiz kemikleri bir araya topladı. Yine o bilmediğimiz dilde bir şeyler okudu. Evet, yine onlara çağırıyordu. Okuması bitince şerli varlık tekrar ortaya çıktı. Şerli varlık ortaya çıktıktan sonra bir araya toplanmış kemiklerin yanına gitti. Onları tek hamlede tutarak geldiği gibi ortadan kayboldu. Onları tek hamlede yutarak geldiği gibi ortadan kayboldu. O kaybolduktan sonra hoca bize dönerek, "Evlatlarım, kurtuldunuz artık" dedi. Şükürler olsun. Hepimizin yüzüne bakarak, "Bundan sonra alnınızın teriyle kazanmadığınız işlere girmeyin" dedi ve bizi uyardı. En güzel yemeğin içinde emeğin olduğunun bilincine varmamız gerektiğini söyledi. Gerçekten de öyleydi. Biz nasıl olur da böyle duruma düşerdik?
Aslına bakarsanız bu arkadaşların laflarına kulak astım ve kulak misafiri olmuştum ya. Keşke diyorum kulağımı tıkasaydım da onları duymasaydım. En azından böyle işlere bulaşmazdım. Kendi cahilliğimizin sonucunu yaşıyoruz. Allah'tan bizim de sonumuz Bayram abi gibi olmadı. Yoksa şimdi bunları yazamıyor olacaktım. Hocayla bu tür sohbet ettik biraz. Bize hep nasihatte bulundu. Her şeyi Rabbimizden dilememiz gerektiğini, verdiklerinin de vermediklerinin de bir imtihan olduğunu, sürekli Allah'tan hayırlısını dilememiz gerektiğini söyledi. Hakikaten de öyle. Ya bizim yoksulluğumuz bir imtihan ise ne olacak? Belki de kaybedecektik bu imtihanı. Bu yaşadıklarımızdan sonra her aklıma geldiğinde tövbe istiğfar getirdim. Rabbim verdiklerinden de vermediklerinden de sana sığınırım. Hocaya çok teşekkür ettik. Gerçekten bu hocayla tanışmasaydık derdimizin dermanını başka kimde bulurduk bilmiyoruz. Hocanın elinden öptükten sonra sarıldık, vedalaştık. Biz oradan ayrıldıktan sonra ben ve arkadaşlarım bir daha o işlerle uğraşmadık. Hep Allah'a dua ettim. Rızkımı yalnızca Allah'ın verdiğini söyledim sürekli kendime. Tevbeler ettim. Sonra dualarımız kabul olacak ki o arada ben de bir iş bulup çalışmaya başladım. Bu sefer işe iyice ısındım. İşverenlerim bana, ben onlara. İşime sıkıca sarıldım. İş hem rahattı hem düzenliydi. Artık bir şeylerin yoluna gireceği ümidiyle yaşıyordum. Aradan bir süre geçti ki kendimi toparlamaya başladım. Ailemle aramız eskisinden 1000 kat daha güzeldi. Her şeyimiz vardı. Rahatlamıştık bayağı. Şükürler olsun çalıştıkça bereketimiz de çoğalıyordu. Derken belli bir süre sonra kısmetim çıktı ve onunla evlendim. Yıllar sonra çocuklarım oldu. Evlenip çocuklarım olduktan sonra da hiç iş sıkıntısı çekmedim. O zaman hakiki manada inandım. Tecrübe ettim ki Rabbim kimseyi yarı yolda koymuyor. Yeter ki biz ona sımsıkı sarılalım. Hamdolsun şimdi abdestimde namazımda bir insanım. Gelenin emeğimden olduğuna inandım. Rabbimin izniyle artık alın terim olmayan işlerle uğraşmayı aklımın ucuna dahi getirmiyordum. Hala eskiden düştüğüm durum için, cahilliğim için kendi kendime kızıyor ve tevbeler ediyorum. Sizlere de yazdım ki seslendirin, dinlesinler de görsünler, baksınlar da ibret alsınlar istedim. Çünkü yaşadıklarımız gerçekten akıl kârı değil. Hepinize teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Rabbim sizleri de bizleri de alın teri olmayan heveslerden emin eylesin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.